Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle yeni bir konuda birlikte olacağız. Konuya başlamadan önce Hipokrat TV'ye üye olmanızı ve hatırlatma butonuna basmanızı rica ediyorum. Bugünkü konumuz hangi hastalar uçakla seyahat edemez veya uçakla seyahat edemeyecek sakıncalı hastalar kimlerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu sorular bize bazen sorulmakta. Hocam ben kalp hastasıyım, uçakla yolculuk edebilir miyim? Veya eşim hamile olabilir mi? Bende bir kan hastalığı var, uçak yolculuğu yapabilir miyim? Bir emboli geçirdim, uçak yolculuğu olabilir mi? Veya ne zaman yapabilirim diye. Şimdi normalde uçaklarda kabin basıncı sıkıştırılmış atmosfer basıncıyla ayarlanmış durumdadır. Ve normal sağlıklı insanları herhangi bir rahatsızlık meydana getirmez. Uçaklar bildiğiniz gibi 10.000 fite kadar yükselmekte. Bu tabii bu yükseklikteki kabin basıncındaki oksijen miktarı deniz seviyesindeki oksijen miktarından gene düşüktür. %25-30 kadar. Fakat normal insanlarda sıkıntı yapmaz ama bazı hastalıklı durumlarda sıkıntı yapabilir. Özellikle uçaklar türbülansa girdiği zaman daha yüksek irtifaya çıkmak zorunda kalabilirler. Bu yüksek irtifaya çıktıklarında kabin basıncı düşüp bazı kişilerde sağlık sorunlarını arttırabilir. İşte bunlar kimlerdir? Kimler uçak yolculuğu yapamaz? Bu konuda çok kısa önerilerimi söyleyeceğim. Bir defa yeni doğmuş çocuklar ilk 7 günde uçağa bindirilmemelidir, sakıncalıdır. Ayrıca hamileler 36. haftadan sonra uçağa binmemelidir. Aktif bir kulak burun boğaz enfeksiyonu, Östaki borusu enfeksiyonu, sinüzit enfeksiyonu olan insanların uçağa binmemelerinde fayda vardır. Yine gribal enfeksiyonu olanlar, influenza enfeksiyonu olanlar, ayrıca şu an pandemi yapmış olan korona enfeksiyonu gibi ve buna benzer enfeksiyonu olan insanların uçağa binmeleri sakıncalıdır. Ayrıca solunum yetersizliği olanlar, düz yolda 100 metre yürümekle nefes darlığı olan insanlar veya parmaktan baktığımız oksijen satürasyonu dediğimiz oksijen miktarını gösteren aletle baktığımızda bu 90 civarında olan insanların çok dikkat etmesi gerekir. Solunum sıkıntısı çekebilirler yüksek irtifada. Bunun dışında kalp yetmezliği olanlarda, yani semptomatik kalp yetmezliği olanlar, nefes darlığı olanlar, bacaklarında şişmesi olan hastaların bilinmesinde fayda var. En çok gelen sorulardan birisi, ben bypass oldum, bypass'tan ne kadar sonra uçağa binebilirimdir? Genellikle bypass ameliyatlarından sonra bir sorun yoksa, eğer kişide farklı bir sağlık sorunu yoksa 3 hafta sonra uçağa binebilirler. İkinci bir soru, hocam ben enfarktüs geçirdim, kalp krizi geçirdim. Şu an bir sağlık sorunum yok ama ne zaman binebilirim gibi bir soru gelebilir. Burada da 2 hafta sonra uçağa binebilirler. İlk 2 hafta içerisinde uçağa binmeleri sakıncalı. Ayrıca daha çok gelen bir soru var. Benim kalp damarlarım tıkalıydı, balon yapıldı, stent takıldı. Şu an bir sağlık sorunum yok. Stentten ne zaman sonra uçağa binebilirim bir sorusu karşımıza gelebilir. Stent takıldıktan sonra ilk genellikle 5 ila 7 gün arasında uçağa bindirmiyoruz. Doğrusu bir haftadan sonra eğer bir sorun yoksa uçağa binebilirler. Ayrıca uçağa binen hastalarda başka bir sorun da çok uzun yolculuklarda, özellikle 8 saatten fazla olan uzun yolculuklarda ayağı sarkıtmakla oluşan toplar damarlardaki tıkanıklık sonucu ortaya çıkan akciğer embolisi, pulmoner emboli sorunudur. Bu özellikle daha önce pulmoner emboli geçirmiş kişilerde, bacaklarında varis olan kişilerde, fazla kilosu olan kişilerde, yeni bir operasyondan çıkmış olan kişilerde, genetik olarak damar tıkanıklığına yatkın olan kişilerde akciğer embolisi riski fazladır. Bu yüzden bu özellikle olan kişilerin uçakta koridor tarafına oturmaları, diz altına varis çorabı giymeleri, ayaklarını sallamaları, zaman zaman uçak içinde dolaşmaları gerekmektedir. Ayrıca gene bu gruptan riskli olanlar da uçağa binmeden 1 saat önce bir kan sulandırıcı olan düşük molekül ağırlıklı heparin dediğimiz bir kan sulandırıcıyı yapmalarında fayda var. Bakın burada heparin diyorum, kan sulandırıcı iğne diyorum, aspirin demiyorum çünkü aspirinin koruyuculuğu o kadar yok. Yani demek ki emboliden korunmak için de bunlara dikkat etmek gerekir. Ayrıca bazı kan hastalıklarında da sıkıntı olabilir. Mesela orak hücreli anemi hipoksiye çok duyarlıdır. Özellikle hemoglobin S seviyesi
%30'un üstünde olan hastaların uçağa binmemesi gerekir. Çünkü yüksek irtifada damar tıkanıklığı meydana gelebilir. Yani hemoglobin S seviyesi %30'un altında olması gerekir uçağa binmesi için. Kalp pili ve kalpte ICD'si yani otomatik defibrilatörü olan hastaların da uçağa binmeden önce bu durumu yetkililere bildirmesi gerekir. Çünkü bunların elektronik alanlardan geçmesinde sakınca vardır kalp pilleri açısından. Bunlar bu talebi yaptıklarında elle geçiş izni verilmesinde fayda vardır. Bunun için kalp pili olanlar ve ICD'si olanlar yanlarında bir kart taşıyarak bu kartı görevlilere göstermelerinde fayda vardır. Gene ikinci bir konuda acaba trombosit düşüklüğünde bir yaklaşım var mı yok mu diye. Trombosit sayısı bilindiği gibi kanı pıhtılaştıran bir madde eksikliğinde kanamalar meydana gelmekte. Normal sayısı 150 bin ile 450 bin arasındadır. 100 bin ve altı olan durumlarda, trombosit düşüklüğü olan durumlarda da beyin kanaması riski olasılığı arttığından dolayı dikkat etmek gerekir. Tüm bu durumlarda uçağa binerken mutlaka ilgili doktordan, kendisini takip eden doktorundan, kalp rahatsızlığı varsa kardiyolojisten, kan rahatsızlığı varsa hematologdan veya kadın doğum doktorundan bir gebelik problemi varsa mutlaka bir yazı alarak uçağa binmelerinde fayda var. Çünkü bunları böyle bir yazı almadan binildiğinde kişi de bilinçsizse uçakta yüksek irtifada sıkıntılı durumlar meydana gelebilir. Bugünkü konumuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.